Saygıdeğer izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz günlerde Fransa'da sokaklar çok hareketli. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde koronavirüs yasası onaylanmıştı. Bazı meslek gruplarına aşı olmak artık zorunlu hale geldi. Bununla ilgili gelişmeler var. Fransa'daki son durumu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Fransa'da Anayasa Konseyi yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren yeni tip koronavirüs ile mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı. Konseyden yapılan açıklamada hükümetin hastane ve bakım evi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu belli mekanlara girişlerde COVID-19 sağlık ruhsatı beyan etme uygulamasıyla sağlığın korunmasının hedeflendiği vurgulandı. COVID-19 hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin COVID-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmedi. Anayasa Komisyonu, süresiz sözleşmeyle çalışan işçilerin ise işverenin COVID-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde maaşlarının kesilmesini onayladı. Yani değerli izleyicilerimiz, bir iş yerinde Fransa'da çalışıyorsanız, süresiz sözleşmeniz varsa, eğer işvereniniz de sizin aşı yapmanızı zorunlu hale getiriyorsa, siz buna itiraz ederseniz maaşınızda kesinti yapabilecek. Parlamentodan geçtiğimiz günlerde geçen COVID-19 ile mücadele yasası Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla artık yürürlüğe girdi. Yasa, hastane ve bakım evi çalışanlarına, itfaiyecilere COVID-19 aşısını zorunlu hale getirdi. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişlerde COVID-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren COVID-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakım evleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirdi. Yani düğüne gittiniz Fransa'da, kapıda göstermek zorundasınız. Testiniz negatif mi ya da aşı oldunuz mu ya da son 6 ay içerisinde koronavirüsü atlattınız mı? Bunu belgelemek zorundasınız. O nedenle düğüne falan gidecekseniz dikkat edin. Alışveriş merkezlerinin COVID-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından COVID-19 sağlık ruhsatı talep etmeleri halinde bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor. Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa COVID-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9.000 avro para cezası öngörüyor. Tartışmalı yasa sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmiş. 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler başlamıştı. Evet değerli izleyicilerimiz, Fransa'da COVID-19 tedbirleri zorunlu hale getirildi. Bazı meslekler için aşı zorunlu hale getirildi. Ancak sokakta şunu görüyoruz, Fransa'da gösterilerde halk buna isyan ediyor. Koronavirüsle mücadelede Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı'nın başarısız olduğunu ifade ediyorlar. Önümüzdeki aylarda maalesef koronavirüsle ilgili alınan bu tedbirlere rağmen vaka sayısının artması öngörülüyor. Şu anda halihazırda artmaya devam ediyor. İzin, tatil dönüşü ve okulların açılmasıyla beraber Fransa'da vaka sayısının ciddi oranda artacağı da bilim insanları tarafından sık sık dile getiriliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler olacak? Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa Sağlık Bakanlığı aşı olmayanları fişlemeye başladı. Evet, aşı olmayanları, isimleri bildirilecek. Peki kimler nereye bildirecekler? Hemen bunun detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Fransa'da aile hekimleri koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerin listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaşmaya başladı. Fransa'da son haftalarda ülkedeki Covid-19 aşılama hızının düşüş eğiliminde olduğu görülmesi üzerine hükümet aşı olmayan kişilerin aşı yaptırmaları konusunda ikna etmek için yeni bir bilinçlendirme çalışma yürütmeyi planlıyor.
Çalışma kapsamında aşı yaptırmayanların tespiti için aile hekimleri Covid-19 aşısı yaptırmayanların listesini Sağlık Bakanlığı'na vermeye başladı. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu kişilerin mahremiyetini koruması durumunda bu uygulamanın yapılabileceğine dikkat çekti. Hükümet, aile hekimleri ve ulusal sağlık sigortasına güvenerek aşılanmamış kişiler için bir bilinçlendirme kampanyası yürütmek istemektedir denildi. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu prensipte hekimler için aşılanmamış hasta listelerinin paylaşmasının anayasadan yana olmadığını da hatırlatıyor. Yani bir fişleme yapılacak. Denilecek ki şu kişiler aşı olmadı ama yasalara aykırı. Devam ediyoruz. Covid-19 aşısı olmayan hastaların listesinin güvenli bir şekilde ve talep edilmesi halinde ilgili hekimlere göndermenin faydalı olabileceğine inandığını belirten yetkililer, uyulması gereken koşulları ve garantileri özellikle de doktorun bilinçlendirme kampanyasından sonra listeyi imha etme yükümlülüğü belirtir deniliyor. Yani aile hekimine işe atıyorlar, listeyi ver diyorlar, sonra ikna etmeye çalışacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar, Fransa'da aşı daveti yapılanların %50'si, yaklaşık %50'si aşı olmadı. Yarısı oldu, yarısı olmadı. Burada aslında sadece Fransa değil, Almanya'da %53 bu rakam. Bütün ülkelerin halkına karşı bir güven sorunu var. Halk siyasetçilere ve sağlıkla ilgili, bu tedbirlerle ilgili yapılan açıklamalara güvenmiyor. Bu anlaşılıyor. Net bir şekilde ortada bu zaten. Çünkü aşı var. Avrupa ülkeleri artık aşının çok büyük oranda nüfuslarının 2-3 katına kadar edinmiş vaziyetteler. Depolarda aşılar duruyor. Ama halkın ülkelerdeki yarısı, yaklaşık yarısı aşı olmaktan imtina ediyor. İşte Fransa Sağlık Bakanlığı diyor ki aile hekimlerine, kimler aşı olmuyorsa listelerini bana ver. Yani bu bir kere insanların kendi sağlıklarıyla ilgili alacakları karara aykırı bir davranış. Fransız anayasasına aykırı bir davranış. İsteyen olur, isteyen olmaz. İnsanların ikna edilmeye de ihtiyacı yok. Herkes her şeyi görüyor, duyuyor. Çevresindeki insanlar var. Şimdi Fransa'da yaşayıp aşıdan bir haber olan kimse var mı? Haberi olmayan kimse var mı? Yok. Şimdi özellikle siyasetçileri güvenilmiyor Avrupa'da arkadaşlar. Dünyanın pek çok noktasında böyle ama artık halk siyasetçilere güvenmiyor. Halk sokaklara çıkmış vaziyette Fransa'da. Alınan bu tedbirleri protesto ediyor. İşte hep anlattık. Yasalarla bu iş zorunlu hale getirilemez. Fransa'da itfaiyeciler, sağlık çalışanları, bazı mesleği yapanlara, itfaiyecilere örneğin polislere, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu hale yasa olarak getirildi. Şimdi bu doğru bir şey değil. İnsanların kendilerinin karar vermesi gereken bir şey. Yani aşı olursun, olmazsın. Ben buna sana yasa getiriyorum, olacaksın. Bu bir sağlık diktatörlüğüdür. Fransa gibi insan haklarına üst seviyede destek verdiğini, insan haklarını üst seviyede tuttuğunu söyleyen bir ülke böyle bir uygulama yapıyorsa diğer ülkelerde yarın öbürsü gün herkes aşı olacak diye yasa çıkartabilir. Görünen tablo bu. Bir kere insan haklarına aykırı. Avrupa Birliği'nin kuruluş mantığına aykırı bir kere. Yanlış. Ben yanlış buluyorum. Kesinlikle bu yanlıştan geriye adım atılması gerekiyor. Artık zorunlu demek sağlık açısından doğru değil. İnsanların kendileri karar verir. Kendi bedenleriyle ilgili bir karar. Çünkü sen karar veremezsin ki. Olacak iş değil. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da yaşayan, merkezi çok yakından ilgilendiren bir haber var. Üzücü bir haber. Fransa'da aile içi şiddetin geldiği noktayı gözler önüne seren bazı rakamları sizlerle paylaşacağım. Fransa'da özellikle koronavirüs döneminde aile içi şiddetin adeta patlama yaptığı ortaya çıktı. Fransa'da koronavirüs pandemisinde özellikle kadınları vuran çift ilişkilerinde şiddetli ölüm verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Parisyen'e vermiş olduğu demeçte geçen yıl 102 kadın ve 23 erkeğin ev içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 2020 yılında 102 kadının hayat arkadaşları ya da eski hayat arkadaşları tarafından öldürüldüğü Fransa'da her 3 günde bir ev içi şiddet cinayetle sonuçlandı.
çiftlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs ettiği 238 vaka kaydedildi ve 193 bin ev içi şiddet vakası mahkemeye taşındı. Ev içi şiddet ihbarlarının sayısı 2020 baharındaki ilk kapanmada %40, 2020'nin sonlarıyla 2021'in başlarındaki ikinci kapanmada ise %60 arttı. Evet değerli izleyicilerimiz, koronavirüs çiftleri çıldırttı diyebiliriz. Diğer yandan geçen yılki ev içi cinayetlerin son 15 yılın en düşük sayısı olduğunu, 2019'da 146 kadın cinayeti işlendiğini belirtti. Ev içi şiddete polis ve jandarma müdahalesinin çok yüksek oranda olduğunu, kolluk kuvvetlerinin saatte 45 vakaya müdahale ettiğini aktaran İçişleri Bakanı, ev, işe, şiddete müdahalenin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından bile daha sık yapıldığının altını çizen bakan, polisin rehin alınan bir kadını veya çocuğu kurtarmadığı gün geçmiyor diyor. Evet, çocuklar da etkileniyor bu durumdan. İçişleri Bakanı, bugünden itibaren kolluk kuvvetlerinin ev içi şiddetle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine öncelik vereceğini, Fransa çapında her polis ve jandarma karakolunda bu tür şiddet konusunda uzman bir polis memurunun özel olarak görevlendirileceğini belirtti. Evet değerli izleyicilerimiz, Fransa'da aile içi şiddet tablosu gördüğünüz gibi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Maalesef bizim vatandaşlarımız içerisinde de aile içi şiddetin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi Almanya'dan sonra Fransa. Fransa'da üzücü haberler zaman zaman haber merkezimize geliyor. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sözün özü, koronavirüs insanları çileden çıkardı ama her ne olursa olsun kesinlikle şiddete karşıyız. Bu ve benzeri durumlarda değerli izleyicilerimiz, bunun hiçbir şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz. Çok çok üzücü bir durum. Maalesef bizde şöyle bir durum var arkadaşlar, özellikle bizim toplumumuzda. Ya benimsin ya toprağın mantığı var. Uyuşmuyorsa, bir sorun varsa elbette ki evlenmek kadar ayrılmak da normal görülmüyor. Böyle bir sıkıntı var. Yıllarca kadın bir sürü dayak yiyor. Yıllarca kadınlar görmedikleri sıkıntı kalmıyor ama ısrarla çevre baskısı, mahalle baskısı, akraba baskısı, ne derseniz deyin, o evde oturuyor. Gitmek istediğinde de onun yakasını bırakmayan erkekler de var. Bir de böyle bir durum var. İşte Fransa'da, Avrupa'nın göbeğinde bu şekilde işlenen üzücü olaylar maalesef ortaya çıkıyor. Maalesef önümüzdeki günlerde eğer kapanma olursa ya da yeni yasaklar gelirse durum belki de daha da ağırlaşacak. Bilmiyoruz. Ne diyoruz? Allah korusun, Allah esirgesin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da içinde bulunduğumuz günlerde bir kimlik kartı tartışması söz konusu. Bakalım detaylar neler? Fransa'da kimlik kartlarında İngilizce ifadelerin de yer alacak olması ortalığı karıştırdı. Milliyetçiler bu kararın Fransa ve Fransızcayı küçük düşürdüğünü öne sürdü. Fransa'da yeni kimlik kartları ülke siyasetini karıştırdı. Macron hükümetinin yeni kimlik kartlarında Fransızca ve İngilizce ifadelere yer vermesi milliyetçileri çileden çıkardı deniliyor. Yani İngilizceye tahammülleri yok ama milliyetçiler. Fransa'da ilk kez 1921'de kullanılan ve polislerin suçluları takip etmesinde kritik rol oynayan kimlik kartlarında bundan böyle soyadı ve uyruk gibi bölümlerinde hem Fransızca hem de İngilizce çevirileri yer alacak. Avrupa Birliği'nin yeni formatı uyarınca düzenlenen kartlar ve iki dil detayının diğer ülkeler tarafından da uygulanması bekleniyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro'da yer alan bu konuyla ilgili yorumda Macron'u Fransız kimliğinin temel esaslarını terk etmekle suçlanıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği diyorlar, 27 tane ülke, hepimiz bir olalım, eşit olalım, şartlarımız aynı olsun deniliyor ama görüyoruz ki saygıdeğer izleyicilerimiz, şartlar, kafa, zihniyet hiç yani şeyle alakası yok. Avrupa Birliği ile alakası yok. Yani İngilizce yazmasına, uyruğunun İngilizce yazmasına tahammülleri yok. Buna da milliyetçilik diyorlar arkadaşlar. Aslında bu kafatasçılık, başka bir şey değil. Bunun milliyetçilikle falan alakası yok. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Ben niye anlatıyorum bu haberi biliyor musunuz? Fransa'da göçmen olmak, yabancı olmak ne kadar zor bir şey. Bunun için anlatıyorum. Kimlik kartında İngilizce yazmasına tahammülü yok bu adamların. Fiziken insanların o ülkede yaşamaya hiçbir şekilde tahammülleri olmaz.
Milliyetçilikmiş. Kardeşim bu neyi milliyetçilik? Avrupa Birliği bir karar almış. Diyor ki hem Fransızca yazsın hem de İngilizce yazsın. Ne var bunda? Ne var yani size soruyorum. Ne rahatsız ediyor? Türkiye'deki kimlik kartlarına bakın. Türkçe, İngilizce ne oluyor yani? Milliyetçilik elden mi gidiyor? Fransa elden mi gitti? Ne oldu kardeşim? Aslında diyorum arkadaşlar bunun milliyetçilik bu değil. Bu kafatasçılık. Onun için Allah Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza yardım etsin. Bakın bu özellikle koronavirüs döneminde ırkçılık patlamış vaziyette. Her yerde olay var. Müslümanlara ve ülkede yaşayan göçmenlere, yabancılara karşı büyük tepkiler var. Olaylar var. Bu koronavirüs döneminde adeta patlama yaptı. Kimlikteki İngilizce yazıya dahi tahammülü yok. Sokaktaki bir göçmene tabii ki tahammülü olmaz. Ama sözü gelince diyorlar ki insan haklarının merkeziyiz, edebiyatın beşiğiyiz, demokrasinin tam orta noktasıyız. Yasalar, hukuk devletiyiz, biz hukuk devletinin ana merkeziyiz diyorlar. Lafa gelince bunlar. Kanunlara bakıyorsun. O çok güzel. Uygulama yok. Yani kişilerin kimliklerinde yazacak olan İngilizce kelimelere bile tahammül göstermeyecek kadar demokrasinin merkezi, insan haklarının merkezi, fenin, edebiyatın, sosyolojinin, mosyolojinin, bilmem nelojinin merkeziyiz diyorlar. Bu mu? Arkadaşlar Avrupa'nın pek çok ülkesinde zaten her şey sözde. Görüntü. Arka taraf başka bir şey söylüyor, ön taraf başka bir şey söylüyor. Bütün pislikleri halının altına süpürüyorlar. Türkiye'de bunlara diyor ki müttefikimiz diyor, bilmem ne diyor. Bunlar diyor müttefik. Yani sizin neyiniz müttefik kardeşim? Siz kendi çıkarlarınızdan başka hiç kimsenin çıkarını düşünmezsiniz. Koronavirüs başladığı dönemde bu Avrupa Birliği'nin ülkeleri birbirlerinin maskelerini çalmadılar mı? Ne, unuttuk mu bunları? Birbirlerinin maskelerini çaldılar bunlar. Bu kadar ucuzlar. Bu kadar ucuzlar. Birilerinde de böyle batı özentisi var. Özellikle Türkiye'de. İşte özendiğiniz adamlar bunlar kardeşim. Kimlikteki İngilizce kelimeye bile tahammülü yok. Bu kadar. Daha ne diyeyim ben yani? Allah Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza kolaylık versin. Aman dikkat edin, sakin olun, kimseyle uğraşmayın. Derdimiz ekmek davası kardeşim. Gurbette bulunanların büyükleri de sonradan gidenlerin de tek bir amacı var. İnsanca yaşayabilmek, ekmek parasını kazanabilmek. Başka bir amaç yok. Başka bir siyaset yok. Gizli bir plan yok. 1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya giden vatandaşların tek bir amacı vardı. Neydi bu? Bir ev parası, bir tarla parası, bir traktör parası biriktirip geriye dönmekti. Ama yıllar sonra olmadı. Dönemediler. Türkiye'deki şartlar istedikleri gibi gelişmedi, olmadı. Vatandaş çoluk çocuğunu, eşini aldı gitti. Orada çocuğu oldu. Orada okula gitti. Orada yetişti. Yoksa kim hani gurbette kalmak ister kardeşim? Gurbet hasreti çekmek ister. Hepsi ekmek davası içinde. Şimdi kalkıyorsunuz Fransa'da göçmenleri, şimdi hikayesini anlatmış olduğum yabancıları, göçmenleri ikinci sınıf insan olarak görüyorsunuz. Milliyetçiliğe etkiymiş bu. Kimliğinde İngilizce kelime bulunması. Bu mudur arkadaşlar milliyetçilik? Merak ediyorum. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi bu videonun altına yazın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Demokrasinin, insan haklarının merkeziyiz diyorlar ya. Bu mu yani? Bu mu? Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili akıllara durgunluk veren bir gelişme var. Hemen bunu sizlerle paylaşacağım. Macron ne yapmak istiyor? Bakın. Macron şunu söylüyor. Diyor ki insanların yaşam kalitesi arttı. Yaşam süreleri de arttı. Diyeceksiniz. Emeklilik yaşını da gelin arttıralım. Şimdi arkadaşlar Almanya'da 68 diyorlar. Şimdi 70'i konuşuyorlar. Şimdi Macron önümüzdeki günlerde
bu başarısız siyasetini, ekonomi siyasetini bir nebze olsun kapatabilmek için, yani parayı toplamak için yeni bir yasa getirecek, emeklilik yaşını arttıracak. Bildiğiniz üzere Avrupa'da pek çok ülkede 65 yaşında emeklilik var. Şimdi Macron da 69 yaşında emeklilik olsun diye bir çalışma yaptırıyor danışmanlarına. 69 yaşında. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu mezarda emeklilik demek. Yani arkadaşlar 40 yıl, 45 yıl çalışacaksınız. Sonra emekli olacaksınız. 70 yaşından sonra emekli ne yapabilir? Sizlere soruyorum, ne yapamaz? Mesela dünyayı gezebilir mi? Eşini, sevdiklerini istediği gibi onlarla birlikte mutlu kalabilir mi? Mesela kaç yıl kalabilir? Böyle bir rezalet olur mu ya? Gülerek anlatıyorum ama gerçekten böyle bir rezalet olabilir mi ya? Mezarda emekli ediyorlar insanları. Edecekler. Çünkü emeklilere ödenen parayı boşa ödenmiş bir para olarak görüyorlar. Oysa 40-45 yıl bu insanlar çalıştı, üretti, katma değer oluştu. Ülkenin kalkınması için alın teri döktü. Sonra da 700-800 euro maaş, hadi 1000 euro maaş, ev kirası 500 euro, geriye kalan 500 euro ile de geçin bakalım, geçinebilir misin? Hadi emekli oldun tamam diyelim ama 70 yaşında mı emekli olacaksın kardeşim? 69 yaşında emeklilik olsun diye Macron kolları sıvadı. Yani Macron ülkedeki ekonomik sıkıntıları emeklilerin boynuna yükleyecek arkadaşlar. Çalışanların boynuna yükleyecek. Mezarda emeklilik Fransa'da hayırlı uğurlu olsun. Bu. Başka yorum yok. Bakın. Haberin detayları şunlar. Macron artık yaşam süresi daha uzun olduğu için emekliliğin de daha geç olması gerektiğini savunarak sağlık krizi sona erdiğinde kademeli olarak emeklilik yaşını yükselteceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca tartışmalı işsizlik sigortası reformunun da 1 Ekim'den itibaren tam olarak yürürlüğe sokulacağını söyledi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Véran aşı olmayan sağlık personeline 15 Eylül'den itibaren maaş ödemeyeceklerini duyurdu. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun bugünkü verilerine göre ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1260 artışla 5.813.000'e yükseldi. 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 111.382'ye çıktı. Hastanelerde 957'si yoğun bakımda olmak üzere 7.137 kişinin tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 27 Aralık 2027'den bu yana Covid-19 aşısı yapanların sayısı 35.943.000'e ulaştı. Bunlardan 27.858.000'i ikinci doz ve üçüncü doz aşı aldı. Şimdi arkadaşlar aşı vesaire tamam, bunları artık konuşmuyoruz, biliyorsunuz. Herkesin kendi karar vereceği bir şey. İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Ama şimdi haberde de paylaştım. Emeklilik yaşı yükseltilecek. Bunun yanı sıra aşı olmak, biliyorsunuz Fransa'da yasa çıktı. Polisler, hemşireler, itfaiyeciler için zorunlu. Yani zorunlu olacaksın. Eğer olmazsan 15 Eylül'e kadar maaş alamayacaksın. Bu bir sağlık diktatörlüğü, bu bir sağlık dayatması. Aşı insanların kendi sağlıklarıyla ilgili bir durum. Siz bunu yasayla, bunu karara bağlayamazsınız. İnsanlar ister olur, ister olmaz. Ben iyi ya da kötü demiyorum. Ben bilim insanı değilim, doktor değilim ben. Bunu sağlıkçılar karar verir ama sen vatandaş olmak istemiyorum dediğinde onu zorla aşılayacak bir tavrın içerisine girmen, bu insan haklarına, demokrasiye, hukuka aykırı bir durum. Maalesef Fransa'da bunun kararı alınmış vaziyette. Hiç kimse emeklilik yaşının neden 69'a yükseltildiğini konuşmuyor, bunu konuşuyor. Değil mi? Biliyorsunuz sarı yelekliler vardı. Fransa'daki emeklilik yasalarına itiraz edenler sokakları doldurdular. Paris'te ve Fransa'nın diğer kentlerinde olaylar çıktı. Koronavirüs dönemi gelince bunlar biraz azaldı.
Ama yine halk sokaklarda. Macron'un sosyal politikaları maalesef halk tarafından büyük tepkiye neden oluyor. 69 yaşında emeklilik kabul edilebilir bir emeklilik değil arkadaşlar. Ya bunun insan mantığıyla da alakası yok. Ne diyor? Artık yaşam süresi daha uzun olduğu için ve yaşam kalitesi arttığı için. Yaşam kalitesi nerede arttı? Bana bir söyler misiniz? Fransa'da. Sosyal yardım alıyor insanlar, geçinemiyor. Yapılan araştırmaya göre işçilerin %25'i, Fransa'da çalışan işçilerin %25'i bir haftalık tatil yapamayacak durumda. Cebinde bir haftalık tatil parası yok. Bunu biliyor musunuz? Bu mu yaşam kalitesini arttırmak? Bir haftalık tatil yapacak parası yok cebinde. Dar gelirli vatandaşın. Siz önce halkın ekonomik gücünü düzeltin. İnsanların insan gibi yaşamasını sağlayın. Sonra emeklilik yaşını 69'a çıkartabilirsiniz. Önce bir insani çerçeveyi yükseltin. Hep milletten almanın derdine. Daha çok vergi, daha çok yaş. Kardeşim 69 yaşında emekli olan biri ne yapacak? Ve sonra diyecekler ki 69 yaşında olmak istemiyor musun? Tamam biz seni 60 yaşında emekli edelim ama alacağın emekli maaşını da %50 keserim diye erken emeklilik çıkaracaklar. %50 kesecekler maaşları. Devlet kâra geçecek. Devletler milleti için vardır. Milletini kandırmak, kazıklamak için yoktur devletler. Ama siyasetçiler başka türlü düşünüyor. Böyle bir şey olur mu 69 yaşında emeklilik ya? Kim kabul eder bunu? Kim ister? Doğru bir yaklaşım mı? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bu videomuzun altına yazın. Merak ediyorum. Özellikle bizleri Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın yorumlarını çok merak ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da artık göçmenler istenmiyor. Bununla ilgili de sınır dışı kararları teker teker hayata geçiriliyor. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yayınlamış olduğu bir genelge var. Hemen sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Fransa'da yabancıların üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Fransa İçişleri Bakanı hafta içerisinde valilerle yapmış olduğu görüşmede suç işleyen ülkede yasal oturum hakkı bulunmayan yabancıların derhal sınır dışı edilmesini istedi. Toplantıda İçişleri Bakanı ülkede yasal yollardan kalan 10 yıllık oturum hakkı kartı sahibi yabancı vatandaşlarla ilgili de kuralların sertleştirilmesini istedi. İçişleri Bakanı valilerden suç işleyen 10 yıllık oturum kartı sahibi vatandaşların bu haklarının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bu kişilerin mektupla uyarılmasını isteyen bakan, kamu düzenini bozanların 10 yıllık kartlarının alınıp 1 yıllık süreli oturum kartı verilmesini istedi. Bu kişilerin kamu düzenine yönelik eylemlerini sürdürmeleri durumunda ise sınır dışı edilmeleri çağrısında bulundu. Bakan ayrıca ülkede kaçak olarak kalanların sınır dışı edilmeleri konusunda valilerin daha hızlı inisiyatif almalarını istedi. Ayrıca kaçakların geldikleri köken ülkeleriyle de görüşerek sınır dışı edilmelerinin kolaylaştırılmasını söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Fransa'daki tablo şu. Aslında pek çok Avrupa ülkesindeki tablo şu. Artık göçmen istenmiyor. Artık hiçbir şekilde başka bir ülkeden, özellikle de Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden hiçbir şekilde kimseyi almak istemiyorlar. Aile birleşiminde bile bir sürü Fransa problem çıkartıyor. O nedenle ülkede bulunan, Fransa'da bulunan göçmenlerin, mültecilerin, yabancıların ya da oturum hakkına sahip olan Fransız vatandaşı olmayanların durumu önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Daha çok sınır dışı başlayacak. İnsanlar çok kolay bir şekilde sınır dışı edilecek. Zaten şu anda görevde olan Macron biliyorsunuz tam bir yabancı düşmanı. Yani Fransızlardan başka hiç kimsenin Fransa'da yaşamasını istemeyen karaktere sahip bir yönetici. Çıkarmış olduğu, reformda adını vermiş olduğu yasalar, sosyal güvenlikle ilgili yasalar, emeklilikle ilgili yasalar halkı artık çıldırtmış vaziyette. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, kısa bir süre sonra Fransa'da seçimler yapılacak. Yapılan anketlere göre Macron artık gidici.
Yani çantasını koluna takacak, evine gidecek, emekli olacak. Zaten Macron'un göreve geldiği günden bugüne Fransa'ya katmış olduğu hiçbir değer yok. Hiçbir şey yok. Halk sokaklara indi. Sarı yelekliler, bu emeklilik yasasını protesto edenler, koronavirüs gibi dünyayı kasıp kavuran bir olayda Fransa'da maske bulunmadı. Sağlık çalışanları teknik teçhizat bulamadı. Yani böylesine bir büyük olayda dahi Macron ve ekibi başarısız oldu. Sağlıkçılar Paris Kulesi'nin, Eyfel Kulesi'nin altında toplandı. İsyan bayrağını açtı. Macron'u Şanzelize'de de yürüyerek protesto etti. Yani bir devlet başkanı sağlık çalışanları tarafından protesto ediliyor. Teknik teçhizat yok diye. Fransa gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinde teknik teçhizat yok diye sağlıkçılar sokağa dökülüyorsa, emeklilik yasasını protesto etmek için milyonlarca kişi sokağa dökülüyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir. Macron yine bildiğiniz üzere bazı meslek gruplarının aşı olmasını zorunlu tutan bir yasayı çıkardı. Bu da halkı sokaklara döktü. Halka rağmen, bakın halka rağmen, halk istememesine rağmen bu tür adımlar atmak Macron'u bitirdi. İlk seçimde Macron artık gidici. Macron'un kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ama durmuyor yerinde. İşte görüyorsunuz, İçişleri Bakanı Fransa'da yaşayan yabancıları sınır dışı etmek için adeta şunu söylüyor: gözlerinin yaşına bakmayın, kapının önüne koyun diyor. Türkçesi bu. Ben bunu anlıyorum. Fransa'da bildiğiniz üzere Kuzey Afrika ülkelerinden, Libya, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerden çok sayıda göçmen var. Neden? Çünkü Fransa bu ülkeleri yaktı, yıktı, katliamlar yaptı, insanları öldürdü ve bu ülkedeki insanların pek çoğu da kaçarak yine Fransa'ya geldi. Şimdi de Fransa diyor ki ülkenize geriye dönün diyor. İşte Fransa'nın gerçek yüzü. Yaktı, yıktı, insanları ekmeğe muhtaç hale getirdi. Hala biliyorsunuz Kuzey Afrika ülkeleri açlık, fakirlik içerisinde. Şimdi ise tekrar evinize dönün diyorlar. İşte Avrupa'nın gerçek yüzü bu arkadaşlar. Eğer ekonomik değere sahip bir yeraltı kaynağı, madendi, oydu, buydu varsa alırlar. Seni ekmeğe muhtaç halde bırakırlar. Ülkelerine gelirsen de seni kapı dışı ederler. İşte Fransa İçişleri Bakanı ne diyor? Gönderin kardeşim diyor, sınır dışı edin diyor. Türkçesi bu. Yaşadığınız ülkenin bu politikalarını bilmenizde bana göre fayda var saygıdeğer izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da İşsizlik Kurumu bir açıklama yaparak yaz aylarında tatile gidenleri çok yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. İşsiz olan ve somajda olan, yani işsizlik parası alanlara şunu söyledi: eğer 35 günden çok yaşamış olduğunuz yeri terk edip tatile giderseniz sizin almış olduğunuz işsizlik maaşını kesebiliriz dediler. Bakalım detaylar neler. Somajda olup tatile gidenler çok dikkatli olsun. Fransa'da İşsizlik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre yaz tatiline çıkacakların muhakkak kurumu tatil süreleriyle ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Buna göre somajdaki bir işçinin yıllık tatilinin en fazla 35 gün ile sınırlandırıldığı belirtilirken 6 günden fazla oturduğu yerden ayrı kalacakların kurumu bilgilendirme zorunluluğu bulunduğu ifade ediyor. Yani 6 günden fazla ikametgahını terk edip başka bir yere gideceksen bununla ilgili olarak işsizlik kurumunu haberdar etmen gerekiyor. Tatil tarihleri konusunda kuruma bilgi verildiği takdirde bu süre zarfında iş ve işçi bulma kurumundan herhangi bir randevu mektubunun kendilerine gönderilmeyeceği belirtildi. İzinsiz bir şekilde tatile çıkacakların ise maaşlarında kesinti yapılabileceği konusunda
uyarıda bulunuldu. Şimdi 6 günden fazla eğer yaşamış olduğunuz şehri terk edecekseniz işsizlik kurumuna başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben şu tarihte şurada olacağım diye. En fazla 35 gün. 35 günü geçmesi halinde şunu diyorlar, düşünüyorlar. Bu adam 35 günden fazla tatil yaptığına göre cebinde parası var. Onun maaşını keselim diyorlar ve diyecekler. O nedenle Fransa'da yaşayan ve SOMAJ'da olan, yani işsizlik parası alan vatandaşlarımızın bununla ilgili işsizlik kurumuna haber vermesi gerekiyor. Aman siz olun, sakın ihmal etmeyin. Aksi halde maalesef üzücü bir olayla, yani maaşınızın kesintisiyle karşılaşabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da maaşı yetmediği için sosyal yardım alan Türk karı kocanın 18 ay hapis cezası aldığı açıklandı. Peki diyeceksiniz ki sosyal yardım alıyor, maaşı yetmiyor. Neden hapis cezası? Bakın. Hemen detaylarını açıklıyorum. Türk karı koca 2016-2017 yıllarında toplam 45.000 euro yardım aldı. Ancak yapılan incelemede çiftin 11 tane banka hesabının olduğu ve bu banka hesaplarında toplam 500.000 eurolarının olduğu ortaya çıktı. Olay yargıya taşınıyor, mahkeme süreci yapılıyor ve bunun sonucunda da 18 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Suçlamaların odağındaki aile Almanya'daki inşaat işçisi kardeşlerinin isteğiyle bu hesapları açtığını söylüyor. Bu hesaplara giren para ile ilgili hiçbir fatura olmadığını söyleyen aile babası fatura istenmesi gerektiğinden haberi olmadığını söylüyor. Ayrıca 3 çocuğuyla beraber sosyal bir konutta yaşadığını, eğer 500.000 euro olsaydı 3 çocuğum aynı odada kalmazdı dedi. İfadeler hakimi ikna etmedi. Mahkeme usulsüz yardım almaktan adamı 18 ay, eşini ise 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca almış olduğu 45.000 euronun da geriye ödenmesine karar verildi. Ayrıca çiftin vergi beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 400.000 euroluk vergi cezası ile de karşı karşıya olduğu bildirildi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben hep anlatıyorum, beni takip edenler bilir. Avrupa'da bütün ülkelerinde, Avrupa'nın bütün ülkelerinde şöyle bir şey var. Halk sosyal yardım dilencisi haline getirilmiş vaziyette. Evet, halk sosyal yardım dilencisi. Maaşlar düşük, sosyal yardım. Kira yüksek, sosyal yardım. Çocuk, sosyal yardım. Ama vergiler yüksek, maaşlardan da brüt olarak ciddi oranda kesintiler var. Şimdi bu olayda belli. Mahkeme diyor ki senin bankada 500.000 euro param var ama benden geliyorsun, sosyal yardım alıyorsun. Bile bile, göz göre göre değerli izleyicilerimiz, lades denmiş burada. Sosyal yardım kimlere verilir? Geçinemeyenlere, ekonomik olarak almış oldukları maaş yetmeyenlere ya da işsizlere verilir. Sen 45.000 euro kadar parayı alıyorsun. 11 tane banka hesabın olduğu ortaya çıkıyor. Kimin olursa olsun, senin ya da kardeşinin, hiç önemli değil. İfadesinde diyor ya kardeşimin. Hiç önemli değil. Evrakta ne yazıyor? Bu hesap kimin? Buna bakılır. Amcaymış, kardeşmiş, dayıymış, onun parasıymış, bunun parasıymış. Bunların hepsi geçersiz. Aman sessiz olun. Kendinizi uyanık sanmayın. Sizden de daha uyanıklar vardır. En çok başına bu olaylar gelenler de kendilerini uyanık sananlar. Sosyal yardım, eğer ihtiyacın varsa, paran yoksa alırsın. Paran varsa, 500.000 euro gibi büyük bir paran varsa kalkıp sosyal yardım alman bana göre doğru bir yaklaşım değil. Ne dedik? Sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Öyle bir sistem kurmuşlar ki seni devlet mahkum alıyor, esir alıyor. O yardım bu yardım adı altında ama düşük maaş veriyor. Emekliler kan ağlıyor Avrupa'nın her noktasında. Almış oldukları emeklilerle pek çok kişi geçinemiyor. Emekli maaşıyla geçinemiyor.
Onun için biz diyoruz ki insanca yaşayacağı bir emekli maaşı ver ama sosyal yardım verme. Sen 500-600 hadi 1000 euro emekli maaşı veriyorsun. Adamın ev kirası 500-600 euro. Ne yiyecek? Hangi faturayı ödeyecek? Yine senin kapına geliyor. Ne oluyor? Kölen haline getiriyorsun. Sosyal yardım alanlar sakın bana alınmasınlar. Ben sizden bahsetmiyorum. Ben devletin politikasını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa devletin parasını, sosyal yardımını almakta bir sorun yok ki. Alanda bir sorun yok ki. Sistem bozuk. Ben onu anlatıyorum. O nedenle lütfen beni yanlış anlamayın.